Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu gördüğünüz alan, çalışma yaptığımız alan Nar Çiçeği Yayıncılık Anonim Şirketi'nin daha çok benim üzerinde çalışmalar yaptığım kütüphanenin bir bölümü. Nar Çiçeği Yayıncılık Anonim Şirketi'nde 11 kitaptan oluşan bir dizimiz var. 11 kitaplık dizimizin adı Mustafa Kemal Gençliği dizisi. Mustafa Kemal Gençliği dizisinin konusu belli. Kurtuluş Savaşı nasıl verilmiş, nasıl örgütlenmiş, nasıl Kurtuluş Savaşı vermek durumuna gelmişiz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan Cumhuriyet'in İlk 10 yılındaki önemli atılımlar bu 11 kitap içinde yer alıyor ve bu 11 kitapla ilgili çok yoğun çalışmalar yaptığımı söyleyebilirim. 12 yıllık araştırma, bilgi birikimi ve incelemeler sonucu bu kitaplar ortaya çıktı. Şimdi bu kitaplardan bir tanesi Güneş Ülke Efeleri ilginizi çekeceğini sanıyorum ve bu kitaptan söz edeceğim. Başka kitaplarımız da bu 11 kitap içinde var tabii ki. Mustafa Kemal'in oğlum gibi severdim dediği ve ölümü üzerine oturup ağladığı, Cumhuriyet eğitiminin bel kemiği, eğitimin kurucusu, köy enstitülerinin mucidi Mustafa Necati, Milli Eğitim Bakanımız. Demir Ağlar bir başka seriden kitap, demir yollarının oluşmasında ve çalışmasında Mustafa Kemal'le birlikte altın Alman İmparatorluk Demir Haç nişanı alan iki kişiden biri Mustafa Kemal, diğeri Mustafa Kemal'in en yakınında çalışmış çok değerli bir komutan Beyiç Erkin ve tabii ki Mustafa Kemal'in anafartalarda yaptıkları bu kitapta Mustafa Kemal şöyle savaştı, böyle çaba harcadıdan ziyade nasıl bir hazırlık yapıyor, kültürel olarak ve cumhuriyeti kurabilmek için donanımını nasıl sağlıyor? Bununla ilgili bir taraftan anafartalarda savaşıyor, öbür taraftan geceleri kadın haklarıyla ilgili kitaplar okuyor ve Fransızcasını geliştirmeye kendisine çok katkıda bulunan Horin Lütfü aracılığıyla Paris'ten ve İstanbul'dan temin ettiği kitapları okuyor ve çarpışmaların içinde Cumhuriyetle ilgili, kadın haklarıyla ilgili ki Cumhuriyet kadın hakları devrimidir de diyenler var. Şimdi biz bu kitap serimizde ilkokul 4. sınıftan öğrencilerimiz okumaya başlayacak. İlk 3 kitabımız 4. 5. 6. sınıflar, daha sonra ortaokul, lise ve yetişkinler için bu serideki kitaplar sırayla gidiyor. Gelelim Güneş Ülke Efelerine. Anadolu'da bir güneş ülke devleti kurulmuş. Güneş Ülke Efelerinin en önemli temel taşlarından birisi, ondan söz edeceğiz. Ancak Güneş ülke efelerine gelmeden önce Avrupa'dan biz Cumhuriyet kurulunca açtığımız yeni okullarda tarihimizi Avrupa'dan almışız ve Avrupalılar uygarlık, evet Mısır'da vardı ama sadece taş uygarlığıydı. Biraz da Sümer'de vardı. Onlar da öyleydi. Yazılı uygarlığı Yunanistan geliştirdi. Helen uygarlığı, Grek uygarlığı
bizim uygarlığımızın temelini oluşturur. Helenlerden Romalılar almış, Latin Roma olarak Avrupa'ya dağılmış, Orta ve Batı Avrupa dillerinin tamamı Latince'nin çocukları ve Avrupa dünyaya uygarlığı ihraç etmiş, dünyanın efendisi olmayı hak etmiş deyip Hitler'de doruk bulan Avrupa ırkçılığını başımıza bela etmiş bir anlayış bu. Oysa eski Yunan uygarlığı dediğimiz zaman milattan önce 2700 yılında Girit adasında, Grek adasında milattan önce 2700'lerde Minos devletinin ortaya çıktığını görüyoruz. Girit'teki uygarlığa ilk adım atanlar Anadolu'dan giden Rumiler Girit'i bir ticari koloni olarak düzenlemişler ve orayı uygarlığa açmışlar. Rumiler kimdir dersek, Rumiler Mısır uygarlığı kadar, Sümer uygarlığı kadar bizden saklanan demeyelim ama bizim öğrenemediğimiz Mısır, Sümer uygarlığıyla eşdeğer üçüncü onların çağdaşı bir Anadolu uygarlığı. Bu uygarlık çok yaygın bir bölgede. Bugün Lübnan, Filistin, Suriye, Anadolu ve Rumeli'nin Trakya kesimi buralarda Louis uygarlığı var. Anadolu'da 15 kadar Louis uygarlığının çocukları ve torunları devletler kurmuşlar, uygarlıklar kurmuşlar. Bunlardan Hititler hem Louisce konuşuyorlar, hem Louis yazısı kullanıyorlar, hem başka bir dil kullanıyorlar ve ayrı bir ikinci yazı kullanıyorlar. Hititlerle çağdaş olan Troyalılar Louisce yazıyorlar, Louis yazısı kullanıyorlar ve Louis diliyle konuşuyorlar. Şimdi Louis'lerin bize öğretilmediği, tarih kitaplarımızda yer almadığı ama bizim mutlaka bunu düzeltmemiz ve öğretmemiz gerektiğinden yola çıkalım ve beni dinleyen bütün sevgili dinleyicilerime bu konunun takipçisi olmalarını istiyorum, bekliyorum. Şimdi Louis uygarlığının geldiği noktada biz Louis'leri tanımak zorundayız. Çünkü Louis'lerden kalma bugün Ankara'da müzede olan Kibele Ana heykeli o 9.000 yıllık. Yani Anadolu'ya özgü bir tanrıça olan ve Anadolu insanlarının en önemli kültür değeri olan Kibele Ana'dan Anadolu insanları binlerce yıl doğurmasını, doyurmasını, büyütmesini, bereket ve bolluk içinde yaşatmasını istemişler. Ve ondan bunu beklemişler. Gerçekten de Kibele ana heykeli Yunan kültüründeki 18-20 yaşındaki donuk genç kız heykellerinden çok ayrıdır, göbeklidir, göğüsleri sütle doludur. Bir taraftan da doğum yapmaktadır aynı anda ve Kibele ana kültürü ile kurduğumuz 15 kadar devletten bir tanesinden söz edelim. Bu devletlerden bir tanesi kitabımızda Güneş Ülke Efeleri kitabımızdaki 400 sayfalık
bir çalışma bu. Aristonikos Bergama'da Güneş ülke devletini kuruyor, devlet başkanlığını yapıyor. Milattan önce 2. yüzyıl başlarında buna Romalılar Anadolu'ya saldırmaya başlıyor. Ege'yi 5 yıl direniyor, savunuyor, savaşıyor. Romalılar yaralı olarak ele geçiriyorlar ve Güneş ülkeyi söndürüyorlar. Aristonikos'un Bergama'da heykeli var ama bu heykeli biz çocuklarımızın ve kendimizin gönüllerine de hepimiz kazımalıyız. Aradan 1500 yıl geçiyor. Güneş ülke topraklarında, yani Aydın, Manisa, İzmir topraklarında Börklüceli Mustafa, Şeyh Bedrettin'in öğrencisi ve arkadaşları ortaklık yaşamını kurmak, ortaklık düzenini kurmak için ayaklanıyorlar ve yıllarca sürüyor ayaklanmaları. Kesimcilere, yani vergi toplayıcılara, toprak ağalarına, zorbalara karşı bütün toprak ve iş olanakları çalışanların olacak diyen, bugün onlardan geriye Aydın'da ortaklar kalan ve ortaklar aynı zamanda bağrında bir köy enstitüsünü de barındırıyor ve Börklüce'yi ve Aristonikos'un yanında andıktan sonra Efelere geliyor sıra. Efelerden en önemli efemiz Atçalı Kel Mehmet Efe. Ağalığa karşı çıkıyor, haksız vergi alımına karşı çıkıyor ve Aydın, Manisa, İzmir, bu çevrede kendisi Aydın ilini basıp valiliği işgal ediyor. Kendisi oturuyor, ben valiyim, bundan sonra adalet uygulayacağım diyor. Bir de mühür kazıtıyor. Mühürde şu yazılı: vali vilayet, yani vilayeti valisi. Hademe-i devlet, devletin hizmetlisi Atçalı Kel Mehmet. Bastığı zaman mührü, vali vilayet, hademe-i devlet, Atçalı Kel Mehmet çıkıyor. Atçalı Kel Mehmet'in Atça'da heykeli var ve Atçalı Kel Mehmet'in üstüne sürekli Osmanlı birlikleri geliyor, saldırıyorlar. Öldüğünde vücudundaki kurşun izleri sayılıyor. 104 diye aklımda kalmış ama 100'den fazla olduğunu biliyordum. Bir başka efemiz Çakırcalı Mehmet Efe, İzmir'in kavakları. Çakırcalı Mehmet Efe'yi o dönemlerde nüfus yoğunluğu fazla olan Rum vatandaşlarımız da çok seviyorlar. Hatta daha çok seviyorlar. Onlar sürekli söyler, Mestis Simirnis tavuğuna, İzmir'in kavakları diye Rumcasını Şevval Sam değerli sanatçımızdan dinleyebilirsiniz. Rumcasını da başka sanatçılarımız da Rumcasını söylüyorlar. Tabii ki Demirci Mehmet Efe, Kuvayi Milliye Albayı ve Kurtuluş Savaşı'nda Yunan birliklerinin Ankara'ya ilerleyişini 1,5 yıl yavaşlatan efelerimizden birisi ve bu efemiz yanı sıra bir başka efemiz daha var. Kurtuluş Savaşı kadın efeler olmadan kazanılamazdı. Emir Ayşe Efe, kitabımızın alt adı Elmas Küpeler. Kocası Çanakkale'de canını veriyor.
direniş başladığı zaman iki kızını akrabalarına emanet edip kulağında kocasının taktığı küpeleri satıp tüfek alıyor ve Efe kendi çetesini kurarak e, Demirci Mehmet Efe ile birlikte Aydın'ın kurtulması da içinde olmak üzere birçok başarıya imza atıyor ve Mustafa Kemal Sarı Zeybek, Sarı Efe, Mustafa Kemal Efe Aydın'da ikisine ve diğer Kuvayi Milliyecilere İstiklal Madalyası takarken Emir Ayşe Efe ile Yörük Ali Efe birlikte madalyalarını Mustafa Kemal'in elinden göğüslerine takıyorlar. Mustafa Kemal'den uzun uzun söz etmeye gerek yok. Son olarak bu efelerimizden birisi Aydınlı bir kızımız, bir kadınımız. Dido Soturio, Aydın'da doğmuş bir Rum kızımız. 12 yaşında Atina'ya gidiyor. Oradan Paris Sorbonne'da eğitim görüyor. Yunanistan'a akademisyen olarak dönüyor. Yazılar yazıyor, radyo konuşmaları yapıyor. Hitler askerleri Yunanistan'ı işgal ettiğinde çok görkemli bir direniş sergiliyor ve Hitler onun başına çok büyük bir ödül koyuyor. Türkiye'de ve Yunanistan'da Türk-Yunan Barış Dostluk Derneği'nin kurucusu Dido Soturio'nun bize armağanı bir de benden selam söyle Anadolu'ya romanı var. Ülkemizin efeleri ile ilgili bunları söyledikten sonra diğer kitaplarımızla ilgili de tanıtımlarımız devam edecek. Güneş Ülke Efeleri ilginizi çekecek sanıyorum. Bu çok özel bir çalışma. Sizi Rumilerle tanıştıracak. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Daha sonraki tanıtımlarımızda görüşmek dileğimle.